So, what's up everyone? Back on the channel today, not alone, with two visitors here. I'm the visitor, but two guests here from the band, the Turkish metalcore band, You May Kiss the Bride. Welcome. Thank you. Okay, first of all, of course, I want to tell you something. This is a real story. We actually heard your songs before we got in contact. And this was, I think, 4 or 5 months ago on one of our live streams. We had somebody requesting you because they were really proud of your band. And I remember that. Yeah. So when you guys got in contact with me, I remember seeing your video, the most famous video on YouTube. And I was like, we know these guys. So that's funny. That's how small the world is. Bununla ilgili nasıl bir cevap vermek istersin artık? Ya büyük ihtimalle Bensiz Bir sen o parçanın adı. Fatma Biz ile. Türkçe şarkı yapma kararı aldık Türkiye'de. Daha önce hep İngilizce yapıyorduk. O Türkçe şarkının amacı da ünlü biriyle yapınca daha fazla bir insana, kitleye ulaşalım derdi. O şarkı muhtemelen size ulaştı. Çünkü o dönem hem klibine hem kaydına her şeyine bayağı bir prodüksiyon ayırmıştık. Yeah, that's actually my second question because I heard a few songs this morning again, also that song, and I realized that you changed Turkish, then English and other songs, then back to Turkish. I thought it's cool because it is still hard, in my opinion, for a lot of bands from Turkey or even like Saudi Arabia or Persia to make it to the Western market, right? I don't know if it has to do with the labels because a lot of musicians from Turkey are signed to NetTD Music, I think. I think it's the biggest label in Turkey, right? EMC. Music. Yes. Yeah. And it's good because everybody has a big, audience here. But I don't know why it is so hard for Turkish artists, especially for Turkish artists, to make it big, let's say for instance, America. Why do you think is it so difficult for Turkish artists? Yani Türkiye'deki sektör ne yazık ki bizim tarzımız müziğe çok kafa olarak açık bir müzik kitlesi yok. O sorun orada başlıyor ve bizim için zaten zor bir süreç. Yani biz de tabii ki de direkt Amerika'ya gideceğiz, orada çalacağız, Avrupa'da çalacağız hayalleriyle başladık bu işe ama aslında local first dediğimiz olayın olması da önemli ki sen Avrupa'ya gittiğinde adam hani seni gördüğünde evet bu adam kendi ülkesinde bu noktaya gelmiş, bu tarzın hakkını veriyor, benim ülkemde de çalabilir desin. Bu kafaya geldiğimizden öyle bir yola girdik zaten biz de. Ve bizim oraya gidip çalmamız için de ekstra bir emek çaba göstermemiz gerekiyor ve çünkü başımızda vize derdi var yani. Gittiğimiz ülkeden vize alacağız, oraya alabileceğiz mi o da belli değil tabii bu arada. Gideceğiz, çalacağız elimizde, sırtımızda gitarlar, problem değil, çok keyifli ama olmayabiliyor. Aslında burada bir düzen, işin vesaire onları bırakıp gidiyorsun, aslında kendi hayatını 2-3 ay geriye atıyorsun gibi bir sürü sebep var. Bunların da altından kalkmak için en azından yaşadığımız yerde daha fazla çalalım, kitlemiz olsun. Bu bizi oraya taşısın diye böyle bir yolu seçtik diyelim. Yeah, it's interesting that you brought it up because the whole music scene here, now me being here, I realize that every day is so different than Germany, France, England or America because I saw yesterday Pentagram perform. And then I saw that they perform in Istanbul every year a million times, right? You have many bands perform over and over again. Now, in America or Germany, you normally have a record, then you promote the record, and then you go on tour once a year, maybe once every 2 years. That's it. But here, because everything is so local, right, the Turkish musicians and artists pay a lot of emphasis on being here, present all the time. I realize that. Şöyle bir durum var o konuyla alakalı. Birkaç tane ana grup var. Yıllardır sürekli devam eden bir süreç bu. Ve hep onların devamında ilerliyor bir... Ben şöyle yorumluyorum. Zor kabul gören bir tarz olduğu için Türkiye'de bu tarz kabul görmüş birkaç tane grup var. Onların da kabul görmesi yıllar almış zaten. Ve öyle bir saygıyı kabul etmişler ve aynı kitleyi koruyabiliyorlar. Bence ben bunu böyle yorumluyorum ve yeni gelecek olan bu tarz gruplara da aslında belki ileride öyle davranılabilir ama şu an o olmuyor ne yazık ki. Ya bir de işte o grupların da yeni gelen gruplara normalde yurt dışında sallıyorum işte Metallica bir tur yaptığı zaman Avenged Sevenfold'u altına alıyor mesela ama bizde biraz bu tarz şeyler daha gelişmemiş olduğu için bunun da zorluğunu çekiyoruz açıkçası. Ki zaten ülkenin bütün ilinde de konser yapma şansımız olmuyor. İstanbul, Ankara, Eskişehir gibi. I can always compare this to, because I was also in a band and I have a lot of friends, in Germany right now having the same style that you have. One band, shout out to them, is Watch Out Stampede. They're going to perform at Wacken.
it really reminded me of you guys. I want to connect you to the band, no problem. But these guys are still having normal jobs. They perform at Wacken, but they still have normal jobs. Yeah. You know, that's how crazy it is. It doesn't matter where you are. Metal is still underground nowadays, you know. Not Metallica anymore, but the normal metal that we here listen to, even Parkway Drive, is still underground. Now, Parkway Drive did something that is interesting because they and Bring Me the Horizon, both bands, they changed. You know, Parkway Drive, not as much, but I remember seeing Parkway Drive with the record Romance is Dead, I think, right? 2005 or something like that, or 2006. Boneyards. Yeah, Boneyards, exactly. Yeah. I remember seeing them on that tour in a tiny, tiny club. Now they're headlining festivals, Resurrection Fest. This is interesting because they're still heavy. Yeah. I always thought if you're a heavy band, you need to at one point go super poppy or super soft to be big. Another example, Slipknot. Slipknot is still Slipknot. Of course, they went a bit softer, you know. But they're still headlining shows. So it is possible. However, the way there is very difficult for metal. Still, no matter where you are. So for you guys, it's probably more difficult here. Yeah. So my question again is, how is it with labels? How is it with management in Turkey? Are you guys being supported enough, you think? Or can there be a change? I probably know the answer, but let me know. Yani bu konuda oldukça doluyuz zaten. Bayağı bir şey var. Maalesef istediğimiz desteği alamıyoruz. Çünkü işte dediğiniz gibi underground bizim tarzımız burada. Ve hani öyle bile değil. Yani verdikleri destekle bir şeyleri başarmak çok zor. Her şeyi kendimiz yapmak zorundayız. İşte klibinden diğer kaydına, mixine, her şeyine kadar. Dolayısıyla biz de yapabildiğimiz bütün her şeyi denemeye çalışıyoruz. Çeşitli isimlerle düetler, yurt dışından işte senin gibi kontaklarla bir şekilde buluşmak etmek tarzı. Yani bu şekilde devam etmeye çalışıyoruz ama biraz bizim için zorlayıcı açıkçası. Zorlu, evet. Eskiden daha kolay geliyordu. Evet. Yaşlar küçük olduğu için yapacağız, edeceğiz, yurt dışına gideceğiz, umurumuzda değil, sokakta kalırız, parkta yatarız. Öyle olmuyormuş ama yine de yapmaktan keyif aldığımız tek şey bu olduğu için bunu yapmaya devam edeceğiz. Bir şekilde de bunu olabildiğince mainstream bir şekilde sunmak istiyoruz ki o alt kültürü de bir şekilde yaratalım. Çünkü alt kültürü de yok şu an Türkiye'de sanırım bu konuda. Çünkü metalci core müzik türünü henüz kabullenmiş bir kitle yok Türkiye'de ve garip bir şekilde metalciler buna evrilmesine de karşı, bir de bununla mücadele etmek zorundayız. O yüzden mainstream yayınlamak zorundayız her şeyi ki yeni bir kitle yaratalım. I realized something here. There is a double moral going on in the music scene here, especially the art scene. I was talking about this earlier because I've never seen a place with so many music stores. There's music stores everywhere. Yamaha, nowhere. Berlin not, New York not, Hamburg not. Here, everywhere, right? And it's always rock, electronic music. So seeing this and then knowing how it's still difficult for, you know, bands like you to be big, it's so crazy to me. Yeah. You know, it's so insane. It really is. Yani işte enstrümanlar var, bir ton her şey var. Satılıyor bu tekel haline. Artık ama. Hayır yani bir tekel haline dönmüş bir durum var aslında ama genel olarak işte o scene'e önem verilmediği için yani dediğimiz gibi işte metal ön plana çıkıyor ama işte onun alt türü core önemsenmiyor ve diğer türlere böyle bir ilgi yok. Dolayısıyla biz de işte kendi yağımıza kavrulmaya çalışıyoruz bu durumda. Böyle bir durum. Ya bundan 5-6-7 sene öncesine kadar rap müzik de Türkiye'de underground sayılabiliyordu. Evet. Şu an bayağı mainstream oynuyor adamlar ve çok da iyi bir şey bu bence. Farklı bir şeye evrilebiliyor olması güzel. Çünkü gün gelir bizim türe de evrilir demek oluyor bu benim için. O yüzden o ana kadar bıkmadan devam etmek gerekiyor diye düşünüyorum. Onda da işte birkaç tane şirketin özellikle rap'e yatırım yapması, rap müziği boostlaması falan da bunda etkili oldu yani. But even in Europe, normally what comes in America first takes a bit, then in England, then it comes to Germany, and then all the way to here. You know, it always takes a bit longer. I don't know what it is. It's very, very interesting. But the thing that I want to ask you guys, do you think being in a situation like this where you wish to have more support makes you write better music? Because there's this inspiration coming from, right? You get the hunger, you want to show the people, you want to go on stage and tell them, hey, we are here, you know? Karantina döneminde özellikle bu hissi çok yaşadık. Yani dedik ki biz bir şeyler yapalım abi. Ondan sonra onu bir şekilde sunacağız. Yani bunun yolunu bulacağız bir şekilde. İlk önce
dedik bir şeyler yapalım Koran'la. Ürettik şarkıları, bitirdik. Ürettik. Bayağı yani albümden daha fazla şarkı elimizde var şu an ve hani şu an sadece planlıyoruz ve bir takvime göre bunları yayınlama durumuna geçiyoruz. Ve meyvelerini de alacağımızı düşünüyoruz açıkçası. Yani işte karantina dönemi bizim için olumlu geçti. Tabii ki de normalde çok olumsuz bir durum ama dünya için. Bizim için olumlu bir durum oldu ve yani hazırlandık bu süreçte. Yeah, quarantine is interesting when it comes to art. And I said it 1 or 2 years ago. I knew because of quarantine, we're gonna have so much music, especially now, and movies and everything else because everybody's just like, okay, starting to write. This, actually last month, January, I've never had in my whole life a month with so many new music releases like January. Normally, it's April, May, summer, then maybe October, November when bands perform. And Korn just released a new record yesterday. Yes. That never happened in January. This is so weird. So when it comes to art, it is good. And like you said, reconnecting, getting the passion back. This is really good. I remember seeing Slipknot's first show, I think in September, October, right? On YouTube. They were performing at a festival. They were crazy because they could not wait to be on stage again. So it is... For bands, of course, it's terrible, but at the same time, you get the power, inspiration, energy back, İşte bu yüzden festival falan kovalama derdindeyiz biz de. Yani şu anda tam ondayız aslında. En azından festivallerde çıkalım. Daha ufak mekanlarda da çıkmadan yana bir zaten yaptığımız müziğin aslında Evet, bir iç içe 50 kişi gelsin abi. 50 kişi doldursun küçük bir mekanı. Önemli değil. Biz zıplayalım. O enerji geçsin. Ya da işte festivalde ya da festivalde çıkıp çalalım. Şeylerde. Ki öyle yerlere de sahne prodüksiyonu vesaire olarak hazırlıklı gitmeyi düşünüyoruz. Daha önce de öyle yapmaya çalışıyorduk kendimizce. Şimdi biraz daha tecrübelendiğimiz için öyle daha iyi olacağını düşünüyoruz aslında. Biz de çok özledik aslında tekrar sahnede olup bunu yapmayı. Çünkü karantinadan beri bilgisayar başında sadece bilgisayarla yetmiyor. Yani bizim yaptığımız müzik biraz daha hani stres atma müziği olduğu için öyle bir vibe var. O yüzden biz de istiyoruz yani bir an önce sahneye çıkmayı. The situation in the music reminds me of the 90s, late 80s, 90s, the hardcore scene in New York City with Madball, it was the same thing. Like, we have a voice, we need to be heard. Yeah. So it reminds me a bit of that scene from back in the day. But let's talk about music now, because your most famous song has almost 500,000 listens or is it views? How you say it on Spotify? Listens? And 400 for Spotify. Yeah. But plays, you say, right? Plays, yeah. Plays on Spotify, and the rest is also very good. Why do you think that particular song has so many plays? What do you think connects that song with people? Why do they, feel attracted to that song in particular? O dönemin Türkiye'deki önde gelen bir rock grubunun vokaliyle düet yaptık biz o zaman. Bayağı önde gelen bir grubuydu o ara. Ayda 15-20 konser falan yapıyorlardı. Bayağı, evet. Onun etkisi oldu çünkü onun küçük 12-13 yaşında fanları vardı tatlı. Bizim de zaten şu anki hedefimiz de o yaş grubunu da bir şekilde etkileyip onlarla bir bağ kurup aslında öyle bir jenerasyonda yetiştirmek gibi bir gayemiz var. Bunu yapmamız gerekiyor Türkiye'de çünkü. Başka türlü yani o sorumluluğu almak istiyoruz. Asıl soruya geleyim. O da yani o ünlü arkadaşımızla yaptığımız şarkıdan dolayı aslında. Ya onun tabii vibe'ı, eriştiği kitle çok fazla olduğu için yaptığımız işi de beğendi insanlar işte. Ve bize televizyon programı, canlı yayınlar, festivaller bir de ülkemizdeki tarzı değişik olan ama yine de büyük isimlerle bir araya getirme fırsatı sundu bu birliktelik bize. O yüzden biz de daha fazla insana ulaşabilecek şeyi yapabildik, planı yapabildik o dönem. What I think is really interesting is that you guys still implement Oriental sounds, Gothic sounds, like old school sounds. I think it's important because when we have live streams, people always request songs. And a big portion of those songs are songs that are from bands like Sepultura still, Soulfly, or now we have Bloodywood from India, we have Alien Weaponry from New Zealand. We have bands now that are still taking their own culture and mix it. And it's so big right now. In Germany, they love all those Scandinavian bands, like we have Found, then we have Aurora, the girl. So there is something going on with modern music, modern instruments, and still having that
influence from where you come from. So I think that's something amazing with your band. I've never heard this with a metalcore band, never. So I thought it was really beautiful. It sounded awesome, and I think the mix that you made was perfect. Yani bizim genel olarak Koran'la ikimizin doğu tınılarına karşı bir hassasiyetimiz ve sevgimiz var zaten. Evet. Dolayısıyla hani onu da müziğe bir şekilde katıyoruz. Koran hissedip o şekilde yediriyor ve ondan sonra bizim de hoşumuza gidiyor ve bu şekilde parçalar çıkıyor ortaya. Bir de yurt dışında da çok örneği var. Yani aslında bu doğu müziğinden esinlenip kendi tarzlarına ekleyen bir sürü kişi var. Hayret. Biz içinde yaşıyoruz. Gerçi onlar Tunuslu, onlar da içinde Yani yaşıyor. evet. Biz içinde yaşamamıza rağmen bu kültürün koymamamız biraz saçma olurdu zaten. Çünkü içimizden gelen de o yani. Bunu inkar edemeyiz. Ama olsun diye koymuyoruz. Yani içimizden geldiği Biz için. de Sevenfold, Breaking Man, Jamin Parkway Drive, August Burst'ı dinleyerek büyüdük. Onların özendik, okey. Ama hani bu da içimizden gelen. Şimdi onunla onu birleştirdiğimizde bence daha güzel olacaktır diye düşünüyoruz. Yeah, it's perfect. Yeah. It's really good. No, I mean this because that way you might even start something completely new that you don't even know of, and maybe in 5 or 10 years you're going to be like, okay, we did something right, you know? Because that happens sometimes. When you create something like this, at the moment you don't realize it, but then later on you're like, oh man, this was really good. So I thought that was something very unique. I've never heard this before, but I thought it was really sounding well, you know, because it is, again, very difficult, and we see this nowadays every time when you have people combining rap in rock or electronic music and rock, you know. They try to mix everything, but it's never really organic. It never sounds well. Sometimes it's too all over the place. You know, so that was well done by you guys. Onu da çözdüler şu an ama. Hatta yani şöyle yine bir sürpriz diyebileceğimiz bir durum var. Bahsettiğin gibi rap müziği de biz aslında müziğimize katma durumumuz var. Birkaç tane sanatçıyla şu an Bu hem stratejik hem konuşma halindeyiz. içimizden de gelerek. Yani iki müzik de çünkü underground müzikler. Rap de, metal de. Onları bir arada buluşturmak istiyoruz. Bu tarz girişimlerimiz de var şu an. Yeah, I think it's good. No, I think it's a good idea because both fit and it has to come from a place of sincerity. It has to be real, you know. The listeners, they're not stupid. They know if you perform it's a stupid reggaeton song. They're like, whatever. That's not real, right? Gasolina, blah, blah, blah. But if you come from a real place, you connect on a way deeper level with people listening to the music. You know, us growing up, when we heard the very first time metal, you guys remember the feeling? It was like, whoa, what is that, right? You never have that feeling with any other, you know, genre on the radio. On the radio, it's like, oh, I like this song. Let me hear this again and again. And at one point, you're like, yeah, whatever. But with metal, you guys remember the very first time that you listened to metal, and which band was it? You guys remember that? Lamb of God. Lamb of God? Biz Lamb of God tribüt olarak başladık. Oh, nice. Yeah, Red is a good song. Kaç 12-13 yaşlarındayken birlikte aynı mahallede oturuyorduk zaten. İşte ben de 15 yaşındayım. Kuzen bağlantımız da var bizim. O vokal yapacak. Ben elektro gitar çalacağım. Ben Mark Merton'dım yani uzun süre. Mark Merton sanıyordum ben kendimi. Öyle yürüdü. Ondan sonra bir baktık buralara kadar geldi ama yani, Lamb of God diyebilirim. Normalde işte farklı gruplar coverlamayı planlıyorduk. İşte daha böyle basic aslında ama içimizde de hep Lamb of God dinliyoruz ve onu istiyoruz. Onu coverlamak istiyoruz. Sonra aramızda konuştuk ettik. Dedik o zaman zor yolu seçelim ve bu bize tecrübe de kazandırsın. Öyle başladığımız için bize çok büyük artısı oldu bence. Çünkü çok yukarıda bir level'da başladık. Onu yapmaya çalıştık. Yaptıkça da besteleme sürecinde vesaire yani onun işte Kora'nın riff yazma durumlarında bu çok etkili oldu. İşte benim aynı şekilde vokal durumlarında falan ve bence bizim için önemliydi Lamb of God. Hatta Türkiye'ye işte tam o zamanda gelme durumları vardı ve 2011'de onu biz canlı izleyince de sahne olarak da çok bizi doldurdu ve tamamen ilham oldu bize Lamb of God. And Tarkan, of course. Right? Okay, see that. It's interesting that you started out with Lamb of God because normally it's maybe Limp Bizkit, Linkin Park, and then slowly you go there, right? Nobody goes with Lamb of God first. That's really cool. Yeah. Evet, onu söyledim. Yeah, you said that, right? In Turkish, yeah, right? Because I heard level. I'm becoming Turkish here, I'm telling you. What is the future right now? What are your future plans? And do you want to perform on of course you want to perform on a big festival in Germany?
For example. Wacken. Wacken. Gerçi bir mailleşmiştik de. Aslında biz Wacken'la mailleştik ve geçen yaz için konuşmuştuk. Fakat sonra tekrardan bir erteleme durumu falan oldu. Ondan sonra işte binlerceli grupla mailleştikleri için ister istemez büyük ihtimalle kaynama durumları falan oluyor ama konuşmuşluğumuz var. Ama yardıracağız yani. İsteğimiz de var. Yani tabii ki de o tarz festivallerde çıkmak. Daha önce de biz Belçika'da Grozberg'de çaldık. hatta şöyle çaldık. Çok önemli bir olay bizim için. Onun Battle of Bands durumu var. Grozberg'e çıkabilmek için. Binlerce grup katılıyor ve oradan son 30'a kalınıyor. Son 30'dan da ilk 10 grup orada performans veriyor. Ve biz kendi kitlemizle birlikte çalışıp ilk 10'a girdik, ilk 3'te bitirdik. Ve orada çıktık, performans verdik. Türkiye'den ilk ve tek grup olarak bu şekilde çıktık orada. İşte. Bu da bizim için önemliydi. Keşke 3. değil 7. olsaymışız bu arada. Çünkü Evet. üsttekiler saat olarak daha geç saatte çıktı. Daha geç saatte çıkınca biz bu sefer daha geç saatte büyük gruplar çıktığı için onlarla çakıştık. Evet. Bizden önce çıkanlar daha çok kişiye çaldı. Biz sahnedeyken Yani biz sahnedeyken Atreyu falan vardı. YC Slips aynı anda sahnede. Dolayısıyla bizim o günkü birazcık heyecanımızı düşürmüştü açıkçası. Ya karantina döneminde yaptığımız parçalar göz bebeklerimiz ve onları çıkarmak istiyoruz bir şekilde. Bu yakın gelecek planı aslında. Ben sadece bu işi yapmak istiyorum. O Başka evet hiçbir şey biraz istemiyorum. o mantıklı öyle. Bu işi yapıp gezmek, dünyayı görmek, görürken çalmak. Sonra tekrar ev dediğim yere dönmek istiyorum. Yani net bir şekilde şunu söyleyebilirim. İkimizin de ortak görüşü bu. Yani tur üzerine dünyada tek bir nokta yok bizim için. Tur olması yani lazım. Sadece tur. Tur hissi çok farklı bir his. Başka bir ülkeye gidiyorsun, orada işte o an gezerken görüyorsun oraları, farklı kültürü ve sonrasında çıkıyorsun orada Akşam insanlara çalıyorsun. konser veriyorsun, iniyorsun. Merch table'ında işte onlarla muhabbet olsun, bandala satmak olsun vesaire. Yani çok farklı bir kafa Ve ve şunu da tecrübe ettik biz. Rusya'da, Ukrayna'da falan da çaldığımız için, daha önce 2 kere turladığımız için güzel bir kitle var yani. Avrupa'daki kitle de öyle, Belçika'da gördüğümüz kadarıyla. Bir senin konserine tanımıyor da olsa, şarkını bilmiyor da olsa gelip eğlenebiliyor, hakkını veriyor. O yüzden bizim o kitleye sürekli çalıyor olmamız lazım. Gelecek planı tamamen bu yani. But I have a question now, and because I was talking to Corpse Grinder, and I was talking to him about, live performances versus studio recording. So I'm going to ask you right now and say what you think. Live recording or studio? live. Live. Okay, and now we continue, right? Suicide Silence or Whitechapel? Suicide Silence. Whitechapel. Okay. Phil Bozeman. Phil Bozeman, yeah, his voice is insane. My idol. Yeah, he is. Yeah. Yeah, I had Whitechapel on the channel before. Yes. I had an interview with Ben, the guitar player. Sertab Erener or Sebnem Ferah? Sertab Erener. Really? Sertab Erener. Okay. Beer or gin tonic? Gin tonic. Okay. Ankara or Istanbul? İstanbul. Okay, that's good. Test. Hometown. All right, that was it, guys. Now we're gonna listen to a bit of music by these guys. Thank you very much, and let's listen to some music.